bağlantı günlerden pazartesi ve ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la birlikte huzurlarınızdayız arkadaşlar. Günün magazin gelişmelerini konuşacağız. Arzu, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında magazinde ilginç olaylar var. Hepsini konuşacağız. Gece saat 2'de Afra Saraçoğlu'nun İstanbul Havalimanı'na inişi ve gazetecilerin onu bekleyip sorular sorması, onun yansımaları, Afra Saraçoğlu ile ilgili sizlerden gün boyu gelen sorular, hepsini konuşacağız, cevaplandıracağız arkadaşlar. Ümran Keleş merhaba. Moderatör Merhaba. Ümran Keleş burada, Sıla Deveci burada, Tunzale de geldi. Seher Duman hep burada zaten her yayında. Elif Nur Çetin, Sena Nas burada. Aleykümselam Seher Duman. Peki Seher. Selvin İşi Sağlam Adana civarından. Selvin de yıllardır bizi izliyor. Fatma Yıldıran, Sıla Deveci. Evet dostlar. Rihanna'ya silahlı saldırı oldu. Amerika'da bizim ünlüler panik yaşadı. Konuşacağız arkadaşlar. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını paylaştı. Karısı akşam saatlerinde yayına hazırlanırken düştü video ve fotoğraflar. Onu da konuşacağız. Ve Banu Kavaş da geldi. Teşekkür ederim Banu. İyiyim. Moderatör Banu Kavaş da burada. Ve Cem Yılmaz'ın çapkınlıklarını, İspanya'ya gidişini konuşacağız. Kadir Ezildi ile başlayalım mı? Kadir Ezildi evleniyor mu, evlenmiyor mu? Ne olacak? Bu çocuk başını bağlamayacaklar mı bunun? Evlense de rahatlasa, hanımı yapsa temizliği evde deniliyordu. Evlendi ama yine temizlik yapıyor. Ve baba mı olacak şimdi? Olabilir ama yok diye bir açıklama yaptı diye biliyorum ama nazardan korkuyor olabilir. Vaktidir bence yaparlar. Kadir Ezildi'yi yurt dışından izleyen seyircilerimize söylememiz lazım. Çok ünlü bir fenomen Türkiye'de. Evinde temizlik takıntısıyla ünlü. Temizlik yapıyor. Gün boyu temizlik yapıyor. Bu temizlik takıntısı sayesinde milyonlar, belki de milyara ulaşmıştır kazandığı parası, serveti. Fenomenlikten televizyonculuğa atladı ve reyting rekorları kıran bir televizyon programı sahibi şimdi. Haftada 5 gün yayın yapıyor. Evet, Ve milletin evine gidiyor, evlerini temizliyor. of, yeni format öyle mi? Ben izlemiyorum ne zamandır. Öyle mi yapıyor? Biraz Etlere gibi. yemek falan da var içinde şimdi. Yemek yaptırıyor falan filan. Böyle enteresan. Kadir Ezildi çok seviliyor. Çok iyi bir insan, yardımsever bir insan, paylaşımcı bir insan ve eşinin geçen Mayıs'ta evlendi değil mi? Geçen 2025 Mayıs'ta evlendi Gamze Hanım'la. Eşinin doğum gününü kutladılar komşularıyla. Geçtiğimiz gün bir pasta yaptırmış komşularından biri, 2 katlı. Pastanın üzerine bir bebek emojisi var. Böyle oyuncak bir bebek var. Onu görünce herkes hadi o beklenen bebek geliyor, hamile Gamze Hanım filan diye yorumlar. Ama Kadir Ezildi story paylaştı. Ya dedi, bana bunu yazmayın. Bu sadece bir süs. Soruyorsunuz, sormayın. Bebek filan yok. Bana çıldırıyorum. Bana DM'den yazıp sormayın, çıldırıyorum dedi. Yani sen de diyorsun ki şimdi nazardan çekindiği için böyle ters cevap veriyor, yalanlıyor olabilir diyorsun. Öyle mi Evet, de? olabilir. Bir de aklıma şey geldi. Kadir Ezildi'nin babasını tanıyorum ben. Bizimle çalışmıştı. Kadir Ezildi'nin babası sürekli doğurtturuyor. Kadir'in de biliyorsun arası kötü. Ondan sonra ben de çok Kapatıyla. sonra öğrendim Kadir Ezildi'nin babası olduğunu. İkinci evliliğini yapmıştı. Eşi de bizimle birlikte çalışıyordu. Çok sonradan öğrendim. Sürekli çocuk doğuruyor onun eşi. Kadir'in de yetişmesi lazım babasına. Bu da değişik bir fikir, değişik bir bakış Evet, açısı. ameliyat teknikeri babası. Evet, Evlendiği kadın da saç ekimci. öyle mi? Saç ekimci. Hı Eee, hı. Yani Kadir Ezildi aslında baba olsa,
eşine de bırakmaz o çocuğun bakımını diye düşünüyorum. Namümkün. Bir karısı açıklama yapmıştı, hatırlıyor musun? Gece uyumaya gidiyorlarmış 2-3 gibi. Bir anda kalkıyormuş, şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Burası da böyleydi, orası da böyleydi. Çok zor yani. Evde gece bile rahat durmuyor. Kalkıp bir şeyler yapmak istiyor, değil mi? Ortalığı Evet, evet, düzeltmek, evet. temizlemek, düzenlemek istiyor. O kadar yani ev işine meraklı Kadir Ezildi. Ay Ya bir bu gün bana da gelsin lütfen Kadir. Lütfen, çok ihtiyacım var. Ben yapıyorum ama belirli bir yere kadar. evi çekip çevirsin diyorsun. Lütfen, yazlık kışlık ayrılacak şimdi. Baza altları, onlar, bunlar, dolaplar, giyinme odaları, her şeyin bir elden geçmesi lazım. Lütfen gelsin. Kadir Ezildi. Her eve bir Kadir Ezildi lazım aslında. Evet. Bu arada Doktor Başka Hayatta isimli bir dizi başladı dün Arzu. Hı Nol hı. TV'de. Eee, Gördüm. gördün değil mi? Totalde dördüncü oldu. AB'de ikinci, ABC'de ikinci oldu ama reyting yani bu iyi gibi gözüküyor sonuçlar. Fakat reytingler düşük yani. Eee, Ama to bir şey yoktu karşısında. Hülya Avşar'ın dizisi vardı, ismini unuttum. Aynı yağmur altında. Evet, ondan sonra izleyiciyi almaları çok kolaydı ve ilk bölümdü. İlk bölümde bu çok normal ama ben tutmadım. Baştan bir baktım, ne olduğunu çok anlamadım. Arada işlerimi yaptım falan. Sonra bir baktım. Bence tutmaz. Zaten düşük reytingle bu ikinci olmayı başardı. Yani 3.95 düşük, 4.30 ABC düşük Hı hı. reyting aslında. İkinci Evet, ama totalde dördüncü 3.34. Ya 2 reytingle, 2,5 reytingle, 3 reytingle diziler kaldırılıyor yayından. Seviniyor evet, şimdi bunun yapımcısı. Gün ikincisi olduk diye. evet, Teşkilat gün birincisi oldu Teşkilat dizisi pazar günü dün. Totalde 5.93, AB'de 4.10, ABC'de 5.02. Yani o da iyi sayılmaz. O da ortalarda. Reytingler bayağı düşük evet. televizyonda. Sıla Türkoğlu için biraz enteresan olacak. Kızılcık Şerbeti'nden sonra ilk kez döndü diye hatırlıyorum. Evet, İbrahim Çelikkol bütün dizileri tutar. Onun için de bir enteresan olacak. Ama ben zaten bu hikaye vardı. Annem de izlemiş, annem de söyledi Netflix'te. Böyle bir bakmaya çalıştım. Ben zaten fragmanında da yani, fragman beni yakalıyorsa okay diyorum, izlenebilir. Fragmanda beni çeken hiçbir şey yoktu. Dün akşam da böyle bir baktım, 1-2 sahnesi harici bir tane, doktor var. Doktor hafızasını kaybediyor. İşte herkesi unutuyor falan. Onu işte diğer arkadaşları tedavi etmeye çalışıyor. Böyle tutan bir şey yok ama ikinci fragmanı gördüm dizi bittikten sonra. Mesela ikinci fragman çok iddialı ve güzeldi. Oradan 2'den yürüyebilirlerse yürürler. oradan yürüyebilirlerse yürürler diyorsun. Yani tabii şans vermek lazım. Bakalım dediğin gibi iyi oyuncular var şeyde dizide. Evet, çok Bakalım. iyi oyuncular var ama galiba artık yapımcılar, benim kendi kişisel kanaatim, sen hak verir misin bilmiyorum, şeyi es geçiyorlar. Önce bizim Türk izleyicisi çok yavaş, ağır aksak, merak ederek böyle izlemeyi seviyordu. Hayatımıza gelen Instagram, YouTube, sosyal medya vs.lerle birlikte insanlar çok hızlandı. Bizim artık böyle hiçbir şey izlemeye tahammülümüz yok. Her şeyi kaydırdığımız için böyle artık bence yapımcıların onu anlaması gerekiyor. Yavaş yavaş hikaye anlatma dönemi bitti. Bitti Ya bitti. kardeşim, Avrupa dizilerinde, Netflix'te görüyoruz. İlk 15 dakikada her şeyi bize anlatıyorlar. Sonra olay örgüsü başlıyor. Bir şeyleri çözmeye başlıyoruz. O öyleydi, bu böyleydi. Yani bu kadar yavaş işler bence çok yavaş başladığı için kaybediyor. Artık hızlı anlatıma geçmeleri lazım. Bu senin söylediğin zaten tavsiye ediliyor şu anda yapımcılara. Bu Öyle senin mi? söylediğin tabii metot. Tabii. Çok güzel bir noktaya değindin. Sosyal medyanın, YouTube'un, ve, sosyal medyadaki uygulamaların, son derece hızlı bir şekilde insanlara anlatmak istediğini sunması aslında insanları, çok daha iştahlı hâle getirdi. Çok daha çabuk algılamak istiyor herkes, her şeyi. İnsanların beklemeye tahammülü yok. Öyle dizinin hikâyesini yayarsan işte Hande Erçel'in o en son yayından kalkan dizisi öyleydi, Kore uyarlaması.
Hı Böyle hı. yavaş yavaş, ağır ağır anlatıyorlardı, ağır ağır Yok, anlatıyorlar. tahammülümüz yok Abi artık. aman, aman zor kaçtık yani Şebnem'le Evet. ikimiz. Bu dedik Bak ben hayatta tutmaz. duş aldım, Evet, yemek yedim, çamaşırım bitmişti, onu astım, ötekileri katladım, kuruyanları falan filan. Ondan sonra adam hâlâ hafızasını kaybetti mevzu vardı. Yani olmaz. düşün bunlar yani çok uzun müddette yapılabilecek şeyler. Hani gittim geldim, odaları dolaştım, burada ses hep çıktı. Mevzu hep aynıydı. Ya bunu yemiyoruz artık, çok Olmaz, sıkıldık. olmaz, olmaz. Şimdi bak, ikilem yaşıyorlar. Bir, kendileri kendi kendilerini tuzağa düşürdüler. Yapımcılar, senaristler, yönetmenler. Çünkü, ellerinde 2,5 saat, bir süre var. Haftada bir 2,5 saatlik bölüm çekmek ve mantıklı bir şekilde doldurmak zorundalar her saniyesini. Bunun için aslında işte öyle yayarak, 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 yedirerek anlatıyorlar. Fakat kardeşim hızlanmanız lazım. Yoksa reytinginiz artık, baş aşağı oluyor ve bu Evet. çok sık yaşanıyor. Ve 3 haftada, 4 haftada yayından kalkacak hale geliyor diziler. Ekrandan kalkacak, bitirilecek hale geliyor. Yani, bunu senin dediğin gibi hızlanmaları şart. Yoksa Şart, çok sıkıcı yoksa ya. Dünya değişti ya. Dünya değişti yani çok sıkıcı. Aynı şeyi yavaş yavaş eski Türk olmaz. filmleri gibi o ona bakıyor, ona bakıyor, bir cümle söyleyecek insanın içi şişiyor. Böyle yürümez. Bitti artık o düzen. Şimdi 3 haftalık senaryoyu bir haftada yazmak zorundalar. Bu senin söylediğin mantık doğrusu. O mantığa uymak için 2,5 haftalık senaryoyu bir haftada bir bölümde yazıp bitirmek zorundalar. Yedirmek zorundalar daha doğrusu hızlı hızlı. Evet. Eskiden çekiyorlardı sahneyi, bir de müzik koyuyorlardı altına. Bir şarkı Sezen Aksu ablalarına rica ediyorlardı. Bir beste yapıyordu özel. İyi de para indiriyordu. "Hediye ettim, çok güzel, çok beğeniyorum ben bu diziyi." diye. Ondan sonra bir de onu dayıyorlardı 2,5 dakika altına. İnsanlar istemiyor bunu. Hızlı, Yok, hızlı, hızlı, daral geldi. hızlı, evet, hızlı insanlar, gelişme görmek istiyorlar. Çok doğru söylüyorsun. O yüzden, son derece haklısın. Böyle giderse bu dizi de maalesef başarısız olur. Evet, Eee maalesef. Hülya Avşar'ın dizisinde ısrar ediyor kanal. Hiç kaldırılmayı falan konuşmuyorlar. Gündeme bile getirmiyorlar ama, yani, böyle şey yapmanın alemi yok. Zarar, hep zarar yazıyor. Bir yere kadar dayanabilecekler. Çok yüksek maliyetler. Çok Bir yüksek. yere kadar yani izlenmiyor. Ben hatta diğer diziden sıkıldım. Bir ara ona bakayım dedim. Ona da bakamadım. Çünkü mevzuya çok hakim değilim. Bir tane bir kızcağız vardı. Biriyle zorla evlenmiş. Şevval Evet, Sam'ın oğluyla falan filan. Onu da kafam almadı. Dedim hepsini komple kapattım. aynı yağmur altında. Hımm. Evet, kötü, kötü. Peki, Başak Başak Dizer'in kocası, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni saç modelini tanıtması videosunu ve fotoğraflarını gördün. Yorumun nedir? Benim aklıma tek gelen şu oldu. Kuaförler o kadar pahalı oldu ki Röfle, L'Oreal, işte, bu sarılar marılar falan. Yani en mahalle arasında adı bilinmeyen yerde Röfle fiyatları 30.000 lira, 25.000 lira ki 25'e böyle rica minnet yapıyorlar. Bu kadar pahalılıkta saçını sarı yapması pek iyi olmadı Kıvanç Tatlıtuğ'un. İlk o geldi ama tabii zaten kendisi de sarıydı, daha da sarı olmuş. Adam yakışıklı, her şeye yakışıyor. Yakışmış değil mi? Sanki burnunda da bir şey mi var? Bir burun sen bu işten iyi anlarsın, estetik işinden. Burnuna da bir estetik ama bu yeni olmayabilir de burunda da bir estetik var gibi. Dikkatimi çekmedi, bakarım dikkatli. Yani o kadar pürüzsüz ve o kadar düzgün, o kadar, şekilli olmuş ki, yani, eskiden de burun güzeldi ama biraz böyle yayvandı şuraları, şuraları biraz böyle yayvandı. Şimdi çok daha böyle bir görmen Hımm. lazım. Tam Çok biliyorsun çok Ramazan'da sanatçıların estetik ayıdır. Sahneye çıkamadıkları için acayip estetik yaptırırlar. Acaba öyle bir şey mi oldu? Çok sanatçı da yaptırdı bu arada. çok sanatçı estetik yaptırdı diyor Arzu Altıntaş. Arzu'da haberler, Arzu'da dostlar. Evet, bir Şimdi bu tanesini bekliyorum mesela bayram konserine çıkacak kadın bir sanatçı. Baştan aşağı estetik oldu. Bakayım fark edecek mi insanlar?
A, Evet. evet, burnu değişmiş gibi ya da çekim hilesi mi? Evet, çok ciddi değişmiş. Yani burnu çok daha güzelleşmiş. Zaten güzeldi ama burnunda yani, Evet, bir tık böyle kemiği yamuk gibiydi. evet. Çok daha fresh ve düz olmuş suratı, güzel olmuş. Olabilir. Çekim hilesi değilse olabilir, Photoshop yoksa. Yok, Photoshop olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir sürü fotoğraf atmış Hı eşi. 10 hı. tane fotoğraf kaydırmış. Eee, yani burada bir dakika, bir tane daha Ben şunu adamın saçına bakmaktan, röfle fiyatlarını düşünmekten hiç burnuna bakmamışım. Şu an onu fark ettim. şöyle bak göstereyim Kıvanç Tatlıtuğ. Evet, böyle değildi gibi. Olabilir, minik törpü yaptırmış olabilir. Şurasında bir Minik, sıkıntı minik. vardı. Daha geniş geliyordu. Evet, geniş geliyordu orası. Evet. Minik minik bir şey oynanmış. Şimdi Yaptırır mı ama bilmiyorum. Çok artık yüzü oturdu. yaptı Karakteristik bir ya suratı var. yo, sadece o değil, başka şey de var. Bak şimdi söyleyeceğim sana. Sadece o değil. Sen bu işi çok çok iyi bilen bir insansın. Estetik konusunda uzman sayılırsın. Bak yüzünde de bir böyle içeriye doğru böyle bir Hı hı. e, yani Freshlik var. Daha yağlar alınmış gençleşmiş sanki. suratı. Yağlar alınmış sanki. Böyle içeriye doğru ama bütün şey hizasından, saç hizasından ve kaş hizasından aşağı doğru bak. O yanak Hıı. kısmında sanki böyle bir incelme var. Yüzünde Jawline olabilir. Buraya jawline yaptırmış olabilir. Biraz daha çene çıkmış. evet. Ama bakacağım İşte bak. yayından sonra daha Robert dikkatli. Robert Redford'a bakın arama motorlarında. Robert Redford'a bakın. 1960'lı 70'li yılların Amerikalı kovboy filmlerinin başrol oyuncusuydu. Çok yakışıklıydı. Ona bakın. Böyle birkaç tane daha o yaşta Amerikalı Hollywood oyuncusu, kovboy filmlerinde oynayanlar ve gençlik filmlerinde oynayanlar. Öyle bir hava gelmiş Kıvanç'a. Ben bunu şimdi soruşturdum. Tabii bunu söylemiyorlar. Bunu estetik konusunu gizliyorlar da neden bu imaj değişikliği diye. Kıvanç oynayacağı bir senaryo var ve ona çok güveniyor ve dünya çapında eee, yankı yapacağına inanıyor. Disney Plus'ta 8 bölüm, şimdilik 8 bölüm çekilecek. Bir şeyi canlandıracak. İstihbarat ajanı, Ajan Ali'yi canlandıracak. Önümüzdeki günlerde çekimler başlayacak. Son anda biliyorsun Pınar Deniz ayrıldı projeden. İşte bu projeydi. Hı hı. Pınar Deniz şeyi seçti, sinema filminde oynamayı seçti. Buraya da Biricik Süden'le anlaşmak üzereler deniliyor. Kendisine Hande Erçel ismi de önerilmiş. Hande Erçel ismini düşünmediği söyleniyor. Dizinin adı Dönence. Ama saç rengi olmuş değil mi saç rengi? Çok güzel olmuş. Adamın zaten kendi saçı da sarı. Bir tık daha koyu sarı ama üstüne röfle yaptırmış. Şahane olmuş. Şahane olmuş. Yani Kıvanç Tatlıtuğ Benim herhalde. kız kardeşimin saçının aynı rengi Kıvancın saçı. Çok kıskanıyorum. Benim kız kardeşim doğuştan sapsarı Özlem. Hala da beğenmez o saçını. Böyle üstüne bir tık daha röfle yaptırıyor ki hiç gerek yok. Kıvancın da aynı ton. Üstüne bir tık röfle tamam, efsane. Evet, evet. Adam çok yakışıklı. Çok yakışıklı değil mi? Evet, Ne yapsan gidiyor yani. Çok tabii. çok 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 güzel olmuş. Yani burada hakikaten suratında gözle fark edilir bir değişiklik var. Bir zayıflık var. Bu zayıflık da bence estetik doku. Zaten eşi yaptırmıştır, eşi istemiştir böyle ve o ısrar etmiştir. Evet, genelde hep Kıvanç kadınlar söylüyor. Kıvanç da hayır Kadınlar ısrar dememiştir. ediyor. Erkeklerin pek alakası yok. Evet, eşi seviyor zaten bu işlerle uğraşmayı biliyorsun. Yani imaj kadının işi de o ya. O sayede zaten tanıştılar ya. Onun imaj maker'lığını onu giydirdi o dizide. Aşk-ı Memnu dizisinde.
Evet, peki. Başarılı olsun inşallah. Doyalım İnşallah. Kıvanç'ın oyuncu. Olur ya, Kıvanç'ın içinde olduğu her şey çok başarılı. Şans da çok ondan yana. Hiçbir projesi ne reytingsizlikten, ne ondan, ne bundan kaldırılmadı. Çok iyi iş seçiyor. Gerçekten de mantıklı işler seçiyor ve hep güzel işlerin içerisinde. Hep güzel işlerin içerisinde. Doğru söylüyorsun. Peki, ne diyorsun Cem Yılmaz'ın Madrid havalimanında kız arkadaşıyla görüntülenmesine? Sonra da şehirde de görüntülediler onları, biliyor musun? Her yerde Madrid'de yakalanıyor. Madrid'in içinde de bir parkta otururken görüntülendiler yine. Her yerde buluyor Cem Yılmaz. Her yerde aşk. Her yerde aşk. Ya Madrid'de bulunamayacağını düşündü ama düştü yine basına. şeyle de Serenay Sarıkaya'yla da Atina'da biliyorsun Hı hı. yakalanmışlardı. Yine yurt dışında. Evet. Yani yurt dışında daha kolay gezerim sevgilimle diye düşünüyor herhalde. Ancak Ama Türkler her yerde unutuyorlar. Türkler her yerde. Evet, bu Rüya Demirbulut isimli bir oyuncu kız. 2022 yılında şeyin Erşen Kuneri dizisi Netflix'e çekmişti. Orada ekipteymiş Rüya Demirbulut. Cem Yılmaz patron, dizinin sahibi, başrol oyuncusu, yapımcısı. Rüya Demirbulut işe aldığı kız, kendisinden 22 yaş küçük. Onunla ilişki yaşamış Cem Yılmaz. O zamanlar hatırlıyorum, fotoğrafları falan hep İstanbul'da, Cihangir'de sağda solda çekilmişti, yayınlanmıştı. Sonra ayrılmışlar. O kız yine bu kız. Cem Yılmaz'da da hep bir ekse dönme hastalığı var biliyor musun? Değil mi? Güzel, Hep enteresan, bir dönüyor. Demek ki iyi bir adam. enteresan, Evet, enteresan. hep bir dönüyor yani. Hep bir yokluyor eskiyi. Acaba şeyden mi hani yeni olan herkesten korktuğundan mı en azından bildiğim insan diye? Yoksa niye yani? İkizler Burcu muydu? Bir şeydi Cem Yılmaz. İkizler Burcu mu? Bakalım Cem Evet, Yılmaz. yani hep bir ekslerine bir daha bir dönüş yapıyor. Bir de Merkür Retro'da yapıyor. Şimdi de Merkür Retro. Bak eskiden çıktığı kızla bir daha. Ya 23 Nisan'da dünyaya geldi. Koç o zaman. Boğa mı Koç mu? Koç galiba. Öyle mi? 23 Nisan, 20 Nisan. Çok emin olamadım. Bir dakika şuraya sorayım. 23. Boğaysa normaldir. Gudubet bir burç boğa. Ne bakımdan, nasıl gudubet? Yani böyle bir Boğa. nan... Boğa mı? Hmm. İşte tam böyle nane molla, eskiyle bağını koparamaz, gırtlağına düşkün, başka şeylere de düşkün. Öyle bir boğa işte. Yani cinsel hayata mı düşkün? Öyle diyor astrologlar. Ben bilemeyeceğim. Yani çapkın mı olur? Evet, evet. Ve hep eskiyi eşeler boğa burcu. Hmm. Boğa Ya, olduğuna çok normal o zaman. şaşırdım ya. Adam çok ikizler gibi duruyor. Normal o zaman. Yani Evet yani boğa enteresan. Hiç o kadar zeki bir boğa görmemiştim mesela. Hani daha çok ikizler zekası var gibi Cem Yılmaz'da güldürmesi, espri yeteneği vesaire. Çok şaşırdım şu an boğa olduğuna. Boğa sönüktür çünkü böyle bir köşesinde oturur falan. Boğa erkeği. evet. Demin Biricik Süden dediğim Biricik Süden değil tabii. Biricik Süden Mazhar'ın eşi. Biricik Süden değil. Eee, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde oynayacağı kişi, arkadaşlar. Şimdi hemen söyleyeceğim. Şuna bakıyorum. Hilal Saral'la da görüşüldü bu arada. Hilal Ay Saral ben ne olur o olmasın. Burcu Biricik. Burcu Ben de ismini unuttum sen Sudan deyince. Neydi onu düşünüyorum. Biricik'i tutturdum da Suden'i yanlış yazmışım, not Hımm. almışım. Burcu Biricik. Burcu Biricik çok iyi bir oyuncu. Ay bayılırım ve çok yakışır Kıvanç'la. Çok yakışır değil mi? Evet ama bence Hilal Saral olmaz. Son dizide şeyle değil miydi? O dizi şu an reyting alamadığı için erken bitti. Evet, evet. Bence o olmaz yani.
Olmaz. Evet. Cem Yılmaz akıllıdır tabii, yani Cem Yılmaz çok akıllıdır ama bu kız da demek ki bir şey buldu da bırakamadı bunu, tekrar buna döndü. Ya da yeni sevgili yapamıyor mu artık? Niye yapamasın ama kızlar Cem Yılmaz'la beraber olmak isterler. Bence güven problemi var. Yeni biriyle tanışmak, içini açmak, işte magazine düşer mi düşmez mi, özelini açmak. Bence güven problemi yaşıyor. Cem Yılmaz onun için eskiyi tekrar arıyor. Hı hı. Peki kız ne, yani kızlar neden Cem Yılmaz'a tekrar geri dönme ihtiyacı duyuyor? Şimdi bu kız 30-31 yaşında gencecik bir hanım. Oyunculukta da işte dizilerde oynuyor, filmlerde oynuyor. Böyle kendince bir kariyer yapma uğraşı içinde. Yani bitmiş bitirmiş zamanında Cem Yılmaz büyük bir ihtimalle başka bir kadına geçti. Bu da onu öğrendi o zaman. Çünkü bir sürü sevgilisi var. Burada tek tek saymaya gerek yok şimdi. Cem Ama Yılmaz'ın niye dönmesin ki? Yani ben şöyle bakıyorum, ben güldüren adamlara çok aşık olduğum için, zekâ da çok önemli olduğu için, hani, kötü bir şey yapmadıktan sonra Cem Yılmaz'la vakit geçirmek çok eğlencelidir yani. Adam çok komik bir adam. Niye dönmesin ki? Ahmet'le Mehmet'le oturuyorsun, 2 çift laf edemiyor. Salak salak espriler, iğrenç iğrenç böyle cümleler falan. Herkes zaten bıkmış her şeyden. Diyordur ki gideyim 2 Cem Yılmaz'la takılayım, tekrar eskisi gibi gülelim, eğlenelim diyordur yani. Adam çok zeki çünkü. Hani zeki insanlara bayılıyorum ben. zeki değil mi? Çok zeki. Çok, çok, çok zekâ fışkırıyor yani. O espriler başka türlü çıkmaz. Bir de döndüğü Cem Yılmaz yani normal birisi değil. Dönebilir kadınlar da. Bir de artık herkes için aynı şey. Herkeste bir güven problemi var. Ben de yeni birini tanımaktansa eskiyi tercih edebilirim yani. Yeni bir insan anlatacaksın, kendini anlatacaksın, onu tanımaya çalışacaksın. Çok yorucu artık. Demin konuştuğumuz mevzu gibi diziler nasıl yavaş ilerleyince bizi sinir ediyorsa artık hiçbirimizin tahammülü kalmadı. Yeni birine kendimizi anlatmak istemiyoruz ya da kendimizi yeni birine tanıtmak da istemiyoruz. Evet. Bu arada biraz önce görmüştüm haberi. Şimdi tekrar bir kanalda önüme geldi. Akışımızda yoktu ama bu yeni bir gelişme olduğu için bunu söyleyelim. Şarkıcı Edis'in de pozitif Evet, pozitif çıkmış. şarkıcı Edis'in de pozitif çıkmış uyuşturucu testi. Brezilya'dan dönmüştü biliyorsunuz. Rio Festivali'ne gitmişti. Arandığını öğrenince Adem Kılıç'ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı. Zaten Adem Kılıç'ı duymuştuk, biliyorduk ama şarkıcı Edis haberiyle Adem tekrar Kılıç'ta çıkanlara inanamadım ben. Yok yok. Hiç ismini bilmediğimiz şeyler falan doğru mu bilmiyorum. Kimseye de iftira atmak istemem. Ama sağlam bir kaynak yayınlamış. sağlam. Vallahi çıkmayan şey kalmamış ya. Yazık kendilerine yazık etmesinler. Günah. Evet, Survivor birincisi, boksör. Yani o kadar kendisini şey yapan, örnek alan genç var. Adem Kılıç'ı, sportmen Evet. olarak. Hayret yani. O bir sporcunun, bir şampiyonun yasaklı maddeyle ne işi olabilir ya? Yani niye yapar insanlar bunu kendilerine? Hayret bir şey. Aman gençler uzak durun. Uyuşturucudan uzak durun gençler. Sakın bulaşmayın. Evet, evet, evlerden uzak. Evet. Peki, beğen yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Eğer sohbetimiz hoşunuza gidiyorsa beğen yapmanızı rica ediyoruz. Abone olursanız da daha mutlu oluruz. Abone sayısını artıralım lütfen. Abone olursanız, bizi abone olarak izlerseniz, yayınımızı paylaşırsanız, eğer hoşunuza giderse dostlarınıza haber verirseniz mutlu oluruz Evet, arkadaşlar. bugün herkese atın yayını. Mutlu oluruz, Yapsınlar, herkese atın. herkese atın. Ya Rihanna'nın başına geleni duydun mu? Evet, Amerikalı dünyaca ünlü popstar Rihanna'nın evini kurşunladılar ya. evet, Yani Los Angeles'ta Beverly Hills semtinde, ki orası yani öyle bir elit yer ki, öyle bir elit yer ki yüksek duvarlar arkasında bütün villalar, ve çok güvenlikli kameralar, hem eyalet polisi, şehir polisi hem de özel güvenlikler, o villaların özel güvenlikleri. Yani, bir kadın Rihanna'nın evinin duvarının karşısına park ediyor ve elindeki tüfekle
ateş açıyor. 10 tane mermi sıkıyor tüfekle. Eee, tabii duvarı geçmiyor kurşunlar. Hep duvara isabet ediyor ama Allah korusun yani, bir aralık olsa, bir şey olsa, eve doğru gitse, camdan içeri girse kurşunlar. 3 tane çocuğu var biliyorsun Rihanna'nın. Evet. 3 tane küçük çocuğu var. Eee Dün de Rihanna, bir protestodaydı Kadınlar Günü'yle ilgili ve Hı hı. acayip tatlı sloganlar atıyordu orada. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili. Ben biraz politik bir olay olarak düşünüyorum bunu. Amerika basını Öyle da aynı şekilde düşünüyor, birtakım basın. Evet. Biraz ona gözdağı vermek için yapıldı gibime geliyor. Çünkü A, çok a güzel ve çok tatlı sloganlar atmıştı. Ya, Amerika'da da böyle şeyler oluyorsa, gözdağı vermek için bir starın evine saldırılıyorsa, yani, peki burada politik derken, yani, mevcut iktidarı, yönetimi eleştiren bir Evet, evet, onu eleştiren sloganlar attı. Çok tatlıydı. Amerika özgürlükler ülkesi, cesurların konuştuğu yer ama işte böyle şeyler olabiliyor. Tesadüf mü yani? Ben artık böyle diyenlere hep deli gözüyle bakıyordum. Aman bunlar da onu ona bağlıyorlar, bunu buna bağlıyorlar diye. Değil, gerçekten biz acayip bir dünyadayız. Dün attığı sloganlarla bugün olan olayın peş peşe olması tesadüf değil artık. Ben o açıdan bakıyorum. Sen inanıyorsan doğrudur hayatım. İnanıyorsan doğrudur. Çünkü söylediğin çok, ilginç bir, üst üste gelme olayı yani. Hı Gün hı. ortaya sloganlar atıyor. İktidarına aleyhine muhalefet. Cumhuriyetçiler Amerika'da çok kötü, çok sert, adeta faşist gibi yönetiyorlar ülkeyi. Hı Böyle hı. faşizm son, 50 yıldır, 60 yıldır hiç görülmedi yani o şeyde Amerika'da. Donald Hı Trump hı. daha bir ay öncesine kadar o buz polisleriyle, ice polisleriyle yaptıkları neydi yani halkına? Evet, yönetiminizi bazı insanlar beğenmiyor olabilir, eleştirebilir. Bunda hiçbir şey yok. Nasıl çok beğenenler varsa hiç beğenmeyenler de var. Zaten, demokrasi demek bu güzellik demek değil mi yani? Herkes bir insanı severse zaten orada demokrasi yoktur yani. Bir zaruriyet vardır. Aynen öyle canım. Bundan 8 yıl önce de yine, Rihanna'nın evine bir, sapık dadanmış ve alarm sistemini devre dışı bırakarak eve girmiş 8 sene önce. Adam evde yemek yemiş, bazı eşyaları kullanmış, tam 12 saat evde kalmış. Rihanna'nın ekibi bir şekilde alarm uyarısı almışlar ve polisi aramışlar. Polis gittiğinde adam hâlâ evde kanepenin üzerinde yayılmış televizyon seyrediyor, mısır patlağı yiyor. Adamı hemen kelepçelemişler, yere yatırmışlar. Sorgusunda demiş ki, "Ben Rihanna'yla sevişmek için gitmiştim o eve." Düşünebiliyor musun? Yani sapıklığı düşünebiliyor musun? Evet. Yani, ünlülerin hakikaten böyle, başları ne zaman nasıl belaya girecek hiç belli olmuyor. Evet, evet, çok korkunç Çok yani. Çok korkunç. acayip hayranları oluyor. Tabii çoğunun da, bu derecede olanların akli dengeleri pek yerinde olmuyor. Evet. Bizim ünlüleri de korkutmuş mudur şimdi, Rihanna'ya yapılan bu saldırı mesela? Yani bir güvenliklerini gözden geçirirler mi? Çünkü bizimkilere de, böyle takılanlar var. İşte Hadise'ye, peşinden gidenler var. "Benimle evleneceksin." diye balkonuna tırmanmıştı bir tane manyak. Aleyna Evet, evet. Tilki'nin var böyle sapığı. Evet, olabilir, korkmuş olabilirler. Çok ünlüler de çekti, bazı ünlüler. Ece Seçkin'di galiba, birkaç kişiden Hadise, ondan sonra böyle bayağı zor günler yaşamışlardı. Korkmuş olabilirler. Koskoca Rihanna çünkü Rihanna'nın kapısına gidiyor adam, ateş ediyor yani. Aynen öyle ve, Kıvanç Tatlıtuğ'a şey demişlerdi, "Seni de eşini de öldüreceğiz." demişti bir adam. Hımm. Çok uzun yıllar Kıvanç Tatlıtuğ'u rahatsız ettiler, biliyor musun? Rahatsız etti bu kişi. Sonunda yakalandı. Mahkeme onu, hapse mahkum etti. Hapse girdi. 2 sene falan bir hapis cezası almıştı ama, en son durum ne bilmiyorum. Hapisten Çıkmıştır çıkınca ne olur? yani. Yani Allah Kıvanç Tatlıtuğ'a yardım etsin. Amin. Çok Allah tehlikeli, herkese akıl sağlığı versin. çok Güzel tehlikeli. sevgiler nasip etsin. Çok tehlikeli. Evet. Peki, Ferhan Kutman'ı gördün mü? Bütün şirinliğiyle Müjdat Gezen sahnesinde provaya gitmiş. Ekip onu alkışlıyor, "Hoş geldin." diyor. "Hoş geldin Ferhan Kutman." Yıllardır yok ortalarda.
Perihan Kutman. Amerika'da yaşıyor. Amerika'da eşiyle beraber, eşi de Koral Sarıtaş, ünlü bir müzik insanı. Eskiden İstanbul Gelişim Orkestrası'nın bateristiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yo, bateristi Asım Ekren'di vefat eden. Hı hı. Bateristi değildi ama orada o 5 kişiden, müthiş müzisyen olan 5 kişiden biriydi. Onno Tunç, Garo Mafyan filan. Perihan Kutman'la eşi Amerika'da Miami'de evleri var. Orada yaşıyorlardı. Ancak Müjdat Gezen Gırgırı'ya o film serisiydi Yeşilçam'da meşhur. Onu müzikal olarak sahneye koyacağı için o ikna etti Perihan Kutman'ı da. Filmdeki rolüyle müzikalde yer alması için çağırdı. Ve bugün müzikalin provasının yapıldığı sahneye gitti. Gülben Ergen de var aralarında. Herkes Perihan Kutman'ı ayakta alkışladı, hoş geldin diye. 74-75 yaşında. Özledik Perihan Kutman'ı. Ya, çok özledik. Hepsi çok kıymetli insanlar. Müjdat Gezen de, Perran Kutman da ve diğer tüm sevdiklerimiz de. Bence çok iyi düşünmüş Müjdat Gezen. Şahane yani. Çok özlemiştik. Çok özlemiştik. Gülşen Bubikoğlu oynuyordu mesela, başroldeydi sinema filminde. Ne kadar Gülşen güzel kadın, değil mi? çok güzel kadın Gülşen Aşıktık Bubikoğlu. hepimiz, hala da öyle. Çok yapımcının karısı. Yapımcı Türker İnanoğlu o Gırgırıye serisinin Gülşen Bubikoğlu da onun karısı, eşi. Başrol tabii ki onun olacak ama hak ediyor tabii Gülşen Bubikoğlu. Çok iyi bir oyuncu. Ve Güllü rolündeydi. O şeyde sinema filminde Gırgırıye serisinde. Bir seri çekilmişti. Adile Naşit de vardı. Münir Özkul da vardı orada. Perran Kutman vardı. Bir de kim vardı ya? Domates Güzeli kimdi? Ayşen Guru da Ayşen Gurda rahmetli. da vardı. Evet, Ayşen Gurda da vardı. Gırgırıye. Roman Mahallesi'nde geçen hikayeler, müzikler, şarkılar, bir aşk da oluyordu mahallede. Komedi diyaloglar. Ve şimdi sahnede canlı müzik olacakmış. Orkestra Hemen canlı. gideceğim ben, biliyorsun. Bayılırım Gırgırıye'ye. Bir de şöyle bir şey, ben ortaokul ve lisedeyken rahmetli Cenk Koray bizim aile dostumuzdu. Cenk abi benim hep derslerimi yaptırırdı ve bana hep şey derdi. O zaman Müjdat Gezen yeni kurmuştu, Müjdat Gezen Akademi'yi. Seni Müjdat Gezen'e götüreceğim. Ben inatla, ama bir inadım. Hayır, ben oyuncu olmam, ben gitmem, ben utanırım, hayatta hiçbir şey yapmam. Böyle diye diye beni bir türlü götürmeye ikna edememişti ve hep Müjdat Gezen'den bahsederdi bana. Müjdat şöyle, Müjdat iyi, Müjdat böyle, bak Müjdat Gezen'e götüreceğim falan. Sonra Cenk Koray öldü. Benim hala şuramda bir yaradır, biliyor musun? Yıllar içerisinde bu kadar camiadayız, hiç Müjdat Hoca'yla karşılaşamadık. Böyle bazen aklıma gelir Cenk abinin söyledikleri. Hani gidip ben de bir elini öpmek istiyorum. Belki bu müzikal vesile olur. Hep böyle bir yere ben çıktım, Müjdat Hoca girdi. Müjdat Hoca girdi, ben çıktım. Böyle yıllar içerisinde pek karşılaşamadık. Onun çok yakın dostuydu, biliyorsun. Çok, çok, çok. Onlar çok çok iyi ahbaptı. Çok iyi arkadaştı onlar. Müjdat Evet. Gezen, Cenk Koray. Allah rahmet eylesin. Cenk Koray Amin. de benim de Amin. arkadaşımdı, dostumdu. Peki o zaman hazırlan. 15 Nisan'da ilk gösterileri Ülker Arena'da sahnelenecek. 15 Ay, evet, Nisan'da. gidelim vallahi. Bir Çok şey güzel. kalmadı. Bir şey kalmadı. Ve Gülşen Bubikoğlu'nun rolünü de Gülben Ergen oynayacak. Ay, çok yakışır. Gülben Ergen oynayacak. Provalarda var. Bülent Ersoy da var. Bülent Ersoy da var. O ne oyuncu? Uğur Dündar da var. Müjdat Gezen'in çok iyi arkadaşı. Evet. Gazeteci Uğur Dündar, televizyoncu ne yapacak diye soracaksın. Uğur Dündar oyuncu mu olacak 80 yaşından sonra? Uğur Dündar müzikalde anlatıcı olacak. Anlatıcı, Hımm. Roman Mahallesi'nde geçen hikayeyi çıkacak, sahne aralarında yönlendirecek, anlatacak seyirciye. Sonra arkaya geçecek tekrar. Çok yakışır Uğur Dündar'a da, değil mi? Evet, çok Uğur Dündar'a her şey çok yakışır. O güzel Çok sesiydi. şahane bir kadro. Müjdat Hoca, Uğur Evet. Dündar, Perran Kutman. Yani, hani, o diyorduk ya, Tarkan konserleriyle bize enerji geldi diye. Allah'ım bununla birazcık daha gelsin yani. Hepimiz çok tükendik, biraz daha kendimize gelelim. Defne Yalnız da var. Defne Yalnız Çok severim. çok iyi bir oyuncudur. O da var Evet. ve daha çok kalabalık bir kadro. Sahnede rengarenk kostümler göreceğiz ve canlı orkestranın çaldığı, bütün herkesin
söylediği harika roman şarkıları, oynadığı, dans ettiği cıvıl cıvıl bir müzikal. İnşallah ağız tadıyla izleriz. Bir engel olmaz, bir şey olmaz inşallah. Ya güzel şeylerden hep bir sorun çıkıyor, bir şey oluyor. Neden? Evet. Maalesef bir tatsızlık oluyor. İnşallah sahnelenir ve insanlar doya doya eğlenirler. Ya Evet, evet. Müjdat Hoca'nın yolu açık olsun. Allah hep yüzüne gülsün. Eline attığı bütün işler şahane olsun ki keza öyle. Hiç Allah onu dertle tasayla uğraştırmasın. O kadar amin, sevdiğimiz bir adam. amin, amin. Evet arkadaşlar, Pakize Levent selam verdi. Peki güzel insanlara hemen hemen her şey yakışıyor diyor Ayhan. Ayhan peki. Sıla Deveci ne kadar güzel. Keşke izleyebilsem diyor. Moderatörlerimin üçü de burada bugün. Banu da burada. Caner de burada. Demin Ümran'ı da gördüm. Evet Ümran da burada. Herkese selamlar, herkese kolay gelsin. Peki Afra Saraçoğlu Paris'ten dün gece yarısı döndü. Döndü. Dönmek için son uçağı seçmiş. Biliyorsun her gün 3 tane, belki de 4 olmuştur şimdi. İstanbul-Paris arasında karşılıklı uçak seferleri var. Paris'te biraz daha kalayım, biraz daha tadını çıkarım diye düşündü herhalde. Orada arkadaşları da var. Son uçağı bekledi ve gece saat 2'de indi. Gazeteci arkadaşlar da onu karşıladılar havalimanında. İzledin mi videoları? Nasıl buldun? İzledim, çok tatlıydı. Çok Eee, güzeldi, çok şıktı. İşte sorulara cevap vermeye çalıştı. Asansör bölümünü çok sevdim. Bir şey soruyor muhabir, kahkaha atıyor, giriyor, asansör kapanıyor. Tam film gibi olmuştu. Tam film gibi olmuştu, değil mi? Uçaktan indi, terminalde yürürken çocuklar, arkadaşlar sorulara başlarken önce, Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili mesaj vermek istediğini söyledi ve bir mesaj verdi kadınlar hakkında. Bu güzeldi, güzel bir davranıştı. Ondan sonra da, soruları cevaplandırdı. Elinden geldiği kadar kısa kısa. Arkadaşlar dediler ki muhabirler, hani biraz durun burada öyle konuşalım daha kolay olur, daha rahat olur. Çocuklar dedi sabah setim var ve çok yorgunum dedi. Çok geç oldu dedi. Eve gitmek istediğini söyledi ve yürürken de soruları sordu arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'le ilgili merak ediyoruz, arkadaşlığınız devam ediyor mu diye sordular ama orada bir kopukluk oldu, bir anlaşmazlık Anlayamadı oldu. muhabirin ne dediğini. 2 kere tekrarlattı. Evet, Asansöre bindiği sırada herhalde anlamaya başladı. Bazen bana da olur öyle. Ne demek istediğini anladı ve kahkahayı patlattı. evet kahkahayla güldü. Orada eee, o konuda aslında bir cevap vermek istemedi. Bugüne kadar zaten ilişkilerini hep barıştıktan sonra da gizli yaşıyorlar bu konuda. Çünkü tembihliler, yapımcı da Tabii onları şimdi dese tembihliyor. ki, Evet, ben sevgilim, seviyorum, çıkıyorum dese kendisi başka bir başrolle oynuyor. Kenan İmirzalıoğlu'yla, Mert Ramazan Demiroğlu'yla başka birileriyle oynuyor. Olmaz, bence de doğruyu yapıyorlar. evet. Bence sormayın dedi. Sormak istiyoruz Mert Bey'le hakkında öyle bir şey söyledi Mustafa Ağdağ muhabir. Bence sormayın dedi zaten. Orada sorunun önünü kesti. Dizi Hımm. çalışmasının gayet güzel geçtiğini söyledi. Özel hayatınız diye diğer muhabir, özel hayatınız nasıl gidiyor diye sordu. Muazzam dedi. Yani bu cevaplar hep tabii geçiştirme cevaplarıydı. Afra Saraçoğlu'na da hak vermek lazım. İnsan özel hayatını böyle ayaküstü yürürken konuşmaz. Zaten Evet. hiçbir ünlü konuşmadı bugüne kadar havalimanında. Ama kadın gözünden de mesela biz kadınlar bir aşkta çok mutlu olduğumuzda, onu da konuşamadığımızda muazzam gibi cümleler kurarız. Yani her şey şahane, konuşamıyorum ama çok mutluyum demek o. Yani niye iyi, güzel değil, muazzam? Bence çok mutlu. Çok mutluyum demek diyorsun. Hı Yani hı. kadın gözüyle, kadın yorumuyla. Hı hı. Bence öyle. Ya o Hımm, kadar aşığım ki diyemiyor, muazzam diyor. muazzam. Şuraya kenara not aldım. Yani bu senin bu yorumuna saygı duyuyorum ve eee, haklı olma şeyin çok çok fazla. Orada muazzam derken geçiştirme cevabı olarak algıladım ben ama
Yani Bence değil. Ben mesela ayrıntılara aşık olunca girmeden komşu günaydın nasılsın diyor. Ay çok şahaneyim diyorum. Aslında anlatmak istiyorum, anlatamıyorum. İçim içimi yiyor. Önüme gelen herkese, bakkala çakkala herkese ay çok şahaneyim diye cevap veriyorum. Bence bu öyle bir cevap yani. Nasıl? Muazzam. Muazzam demezsin. Çok mutlu olduğunda öyle cümleler kullanırsın. Nimet Çalık ağzın bal yesin Arzu Hanım diyor. Nuray alkışlıyor seni. Nuray. Eee, özel hayat diye bir şey yok anlamında anladım diyor Sıla. Ay hiç öyle değil bence. Bütün kadınlar anlar beni. Kesinlikle öyle yani. Ben de diyorum ya konuşamadığımda normal gündelik bir insan nasılsın dediğinde ay çok şahaneyim diyorum. Diyorsam bil ki aşığımdır. Yani zaten yüzünden hep gülücükler, hep gülücükler. Yorgunum diyor ama Afra Saraçoğlu çok neşeliydi. Çok Hı bir gün hı. evvel Serenay Sarıkaya'yı gördük. Paris'ten geldi. Videosunu gördük yine havalimanında Mustafa Ağa'da. Serenay tamam yani o da şirin olmaya çalışıyor. Muhabire saygılı, sevgiyle yaklaşıyor muhabirin sorularına ama mesela Serenay'ın daha böyle bir yüzü düşüktü. Ki Hı hı. Serenay da Mert Demir'le aşk yaşıyor biliyoruz. Ama yani Afra Saraçoğlu yüzünde güller açıyordu. Yani bunu böyle olmasına sebep olan mutlaka bir şey var. Hayatında bir renk var. Gecenin o saatinde belki de sevgilisinin yanına gitti. Tabii canım. Bir an önce Belki de. kavuşayım diye hızlı hızlı. Yani yoksa ne olacak ki orada 5 dakika daha durur. 5 dakikada tık 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 bütün soruları alır, cevaplaması falan en fazla 6 dakika sürer. Ama insan hani, sevgilisine kavuşayım, onu yapayım, bunu yapayım de daha heyecanlı olur. Evet, zaten Onur Akay havalimanına indiklerinde onlar için hep, Afra Saraçoğlu yurt dışından geldiği zaman Mert Ramazan Demir'in Sarıyer'deki evine gittiğini söylüyordu bize. Her seferinde Onur Akay, bunu söylüyordu. Yine öyle bir şey yaşanmış olabilir. Peki, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için canım. Ne Yine demek, renk ben teşekkür kattın. ederim. Bugün dünden daha da şıksın. Çok yakışmış bu üzerindeki rengârenk. Ya, teşekkür Evet, ederim. çok yakışmış. Peki canım. Değerli dostlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Yarın yine burada olacağım ben. Yarın kimle? İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat'la burada olacağız saat 20'de. Yarın Galatasaray'ın maçı var. Yayınımızı 45 dakika yapacağız yarın maç saatinde maçı izleyebilmek için. Saat 20'de başlayacağız ama 20.45'te çıkarız yayından. Peki. Hepinize sevgiler. Arzucuğum çok teşekkürler tekrar. Görüşmek Görüşürüz, üzere. iyi akşamlar İyi herkese. akşamlar. Sağ ol.